Sümerler Türk müydü? Sümerler Türkçe mi konuşuyorlardı? Ya da Türkler mi Sümerdi? Şimdi gelin bu işi bilimsel olarak konuşalım. Merhabalar, Bilik Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Emrecan. Bugün sizlerle birlikte M.Ö. 4000'li yıllara giderek Sümerce ile Türkçe arasındaki ilişkiyi tüm detaylarıyla açıklamaya çalışacağız. Fakat videoya geçmeden bir uyarı yapmak istiyorum. Bu videoda meseleyi bilimsel olarak açıklayabilmek için dil bilimi ile alakalı terminolojik ifadeleri sıkça duyabilirsiniz. Daha iyi anlamanız için gerekli gördüğüm yerlerde videonun alt kısmına hangi ifadenin neye karşılık geldiğini yazmaya çalışacağım. Bir diğer uyarım konunun derinliği hakkında. Meseleyi tezimize sadık kalmak için genellikle dil bilimsel bilgilerle açıklamaya çalışacağız. Diğer alanlardan gerekli olduğu kadar istifade edeceğiz. Bundan dolayı bu bir tarih videosu değil. İleri okumalar için de ayrıca kaynak ekleyeceğim. Bu içerik 4 ana bölümden oluşmaktadır. Sümerce ve Türkçe ilişkisinin araştırma tarihi, Sümerce-Türkçe ilişkisi, karşılaştırmalı örnekler ve sonuç. Şimdi gelin daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Helmut Uhlig ve Gebhard Seltz'e göre Sümerler Mezopotamya'nın yerli halkı olmayıp buraya M.Ö. 3500'lü yıllarda dışarıdan gelmiştir. Fakat onların Mezopotamya'ya nereden geldikleri henüz kesin olarak bilinmemektedir. Bu hususta bilim adamları tarafından birçok görüş ileri sürülmüştür. Bunlar arasında en kuvvetlisi İlhami Durmuş'a göre Sümerlerin Mezopotamya'ya Aral Gölü çevresinden yani Orta Asya'dan geldikleri şeklinde ileri sürülen görüştür. Bu görüşte olan bilim insanları Sümerlerin eski Türk topluluklarından biri veya Türklerle ilgili bir kavim olabileceği kanaatine varmıştır. Osman Nedim Tuna 1947-48'li yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünde öğrenciyken eline Eti Dili Sözlüğü adlı bir kitap geçer. Kitabı incelerken Sümerce'deki gud, öküz sığır kelimesi birden gözüne ilişir. Zira bu sözcük eski Türkçe diye adlandırdığımız dönemde ud şeklinde geçmektedir. Tuna bu benzerlikten hareketle eğer bu bir tesadüf değil de Sümer ve Türk dillerinin tarihi bir ilgisini ileri geliyorsa o takdirde Sümerce kelime başı G'lerinin Türkçe'de sıfır morfeme tekabül etmesi gerekir. Bilindiği gibi eski Türkçe'de kelime başında G fonemi yoktur. Eğer bu çıkarımlar doğruysa Türkçe ile ilgili başka kelimelerde tesadüf ihtimali mantıken mümkün olmalıdır. Tuna Sümerce üzerinde ileri okumalar yapmaya başlar ve düşüncelerini destekleyen Sümerce'deki giş, eski Türkçedeki iş gibi başka örnekleri de bulur. Böylece 1947 yılında ilk düzenli ses kanununu keşfeder. Tuna 1962'de University of Washington'da Profesör Nicholas Pope idaresinde Türkoloji, Mongolistik, Alteistik ve dil bilimi alanında doktora yapmaya başlar. 1969 yılında doktorasını tamamlar ve bu dönemde Sümerce'deki D ve N fonemlerinin Türkçe'ye benzerliği hakkındaki ikincil ve üçüncül ses denklikleri kanununu arka arkaya keşfeder. 6 Nisan 1971'de Harvard Üniversitesi'nde Osman Nedim Tuna'nın da üyesi bulunduğu American Oriental Society'nin 181. kongresi yapılır. Toplantıya Erika Reiner, Herbert Pepper, Piritsak, Deniz Sinor, Şinasi Tekin, Fahri İz ve Halil Nalcık gibi Türkolog ve tarihçiler katılır. Tuna tespitlerini bu toplantıda diğer üyelerle paylaşır ve büyük takdir toplar. Osman Nedim Tuna 1973'te dönemin Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Başkanı Türkolog Ahmet Temir'den yaptığı çalışmalardan bahsederek bir toplantı rica eder. Ve kendi isteği üzerine Sümerolog Emin Bilgiç, eski Batı Türkçesi uzmanı Hasan Eren, sinoloji uzmanı Bahettin Ögel ve Mongolist alteistik uzmanı Ahmet Temir katılır. Böylece Tuna ilk defa her iki dilin uzmanlarını bir araya getirir ve konuyla ilgili istişare eder. 9 Nisan 1974'te University of Pennsylvania'da Hint-Avrupa dilleri uzmanı George Cordona, Henry Hogelswald, mukayeseli Kızılderili uzmanı John Vogt, Sümeroloji uzmanı Aike Sjöberg ve Astroloji Earl Licht gibi yakın, orta ve uzak doğu dilleri uzmanları bir toplantı düzenler. Tüm bu toplantılarda Sümerce-Türkçe dil ilişkileri enine boyuna değerlendirilir. 200'den fazla karşılaştırmanın yapıldığı bu toplantılarda Piritsak'ın öne sürdüğü Sipat sözcüğü dışında hiçbir kelimeye itirazda bulunulmaz. Hepsinin Türkçe ile olan ilişkisi bilimsel olarak kabul edilir. Deniz Sinor, Tuna'nın bu çalışmalarını bir an önce yayınlanması gerektiğini söyler ve çalışması hatasız olarak değerlendirilir. Bu çeşit karşılaştırmalarda ileri sürülen ilk düşünce bir tesadüfün olup olmadığıdır. Bunu anlamamızın en iyi yolu matematiktir. Osman Nedim Tuna'nın Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisiyle Türk dilinin yaşı meselesi adlı makalesinde yayınladığı hesaplamalara göre birbirleriyle yoğun bir ilgisi bulunmayan bu iki dünya dilinde tesadüfi kelimelerin birbirine bu kadar benzemesi için ancak bir mucize gerekir. Yine Tuna'nın ifadelerine göre iki dil arasında tarihi bir münasebet ispatlamaya yetecek en az sayıda benzer çiftin kaç olması gerektiğini tespit edilmesi gerekir ki ünsüz, ünlü, ünsüz kuralına uymak şartıyla Cowan, Gromberg ve Bender'a göre yalnız 2'den 7'ye
tarihi olan bir denklik iki dilin tarih münasebetini ispatlar. Osman Nedim Tuna'nın yakaladığı denkliğin sayısı ise 165'tir. Dolayısıyla Sümerce'de bulunan Türkçe kelimelerin tesadüf olması matematiksel olarak mümkün değildir. Fakat en zoru, hatta tesadüf bakımından imkansız çağrıştıran şey ise her iki dilde de aynı anlamda olan ve Türkçenin gramatikal kurallarına göre iki ayrı kelimeden yapılmış birleşik sözcüklerdir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da bugünkü Çuvaş Türkçesinin tek başına halefi olduğu Türkçenin RL döneminin ve günümüzdeki Oğuz, Karluk ve Kıpçak gibi Türk lehçelerini temsil ettiği ZŞ'nin her ikisinin de Sümerce'deki Türkçe kelimelerde görülüyor olmasıdır. Bu durum Sümerce'deki Türkçenin fonetik geçişine şahitlik ettiği bir dönemde Türkçe ile etkileşime geçtiğini göstermektedir. Kelimeler dışında bazı eklerde de Türkçe ile Sümerce arasındaki ilgi çekici benzerlikler vardır. Mesela Sümerce'deki ayrılma, yönelme, yön gösterme ve eşitlik ekleri Kök Türk dönemi Türkçesi ile ufak fonem farkları dışında neredeyse aynıdır. Osman Nedim Tuna'dan aldığımız bilgilerden hareketle sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. 1. Sümerce ve Türkçe çok daha eski bir devirde birbiriyle akraba olmuş olabilir veya olmayabilir. Bu konu bizi fazla ilgilendirmiyor. Fakat Sümerlerle Türkler arasında dil bakımından bir ilişki olduğu 168 tane kelimenin Türkçe olmasıyla bilimsel olarak ispatlanmıştır. 2. Türk dilinin 5500 yıl önceki varlığı somut olarak görülmüştür. Ve özellikle bu dönemin Türkçenin fonetik geçiş dönemine, yani RL-ZŞ döneme tekabül etmesi Türkçenin tarihsel yaşını daha da eskilere götürmektedir. Osman Nedim Tuna'nın 1983 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkçenin geçmişi minimum 8000 yıl önceye tekabül etmesi gerekir. Bugün yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil Türk dilidir. Bunların en eskisi ise bu videoda anlattığımız Sümerce tabletlerdeki Türkçeden alınmış kelimelerdir. Ahmet Bican Ercilos'una göre Sümerce ile bağı daha sonra keşfedilen bir başka çağdaş dil ise Macarcadır. Macarcanın da bir Ural dili olup Orta Asya menşeli olduğu unutulmamalıdır. Evet, yorucu fakat günümüzde dönen popüler tartışmaları sonlandırmasını umut ettiğim için önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelişmelerden haberdar olmak için bildirim çanını açmayı ve henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu Osman Nedim Tuna'nın Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisi ile Türk dilinin yaşı meselesi adlı kitabındaki son sözüyle bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın. Sümerce ile Türk dili pek çok kimse tarafından karşılaştırıldı. Munkaski dışında bunların hiçbiri Türk dili bakımından hazırlığa sahip değildi. Bu konuda düzenli ses kanunları ilk defa 1947 yılında benim tarafımdan kullanıldı. Bu çalışmaya bir tesadüfle başladım. 1970 yılında bunlar hakkındaki ilk konferansımı verdim ve bana sorulabileceğini tasavvur edebildiğim sonuncu sorunun cevabını 1982'de bularak çalışmamı tamamladım. Malzememin hepsini vermiş değilim. Meseleyi ana hatlarıyla ortaya koydum. Çalışmam sırasında en çok dikkat ettiğim husus kendi Türklüğümü konudan sıyırabilmek düşüncesiydi. Bunu başarabildiğime inanıyorum. Hiçbir ön yargıya sahip değildim ve hedefim sadece gerçeği tespitti. Bunu başardığımdan da şüphe etmiyorum. Çünkü böyle bir konuya bugüne kadar el atanların hepsinden daha iyi hazırlıklı olduğumu biliyorum. Bununla birlikte ben bir Türkolog, Mongolist, Alteist ve Linguistim. Bir Sümerolog değilim. Bunu yapma bir tevazunun arkasına saklanmadan bir gerçek olarak kaydediyorum. Bu bakımdan Sümerce kelimelerin doğruluk veya yanlışlığından mesul tutulamam. Bunların her biri Sümerologların kendilerini tespit ettiği şekilde aynen verilmiştir. Şimdi bir kısmının mana ve şekillerinin Sümerolojinin gelişimi sonucu değişmiş olabilir. Bütün kontrollerime rağmen böyleleri varsa herhalde 15 kelimeyi bulmaz. Bunu 2 katına bile çıkarsak hala geriye 138 kelime kalır ki verdiğim ses teknikleri kanunlarını bozmaya yetmez. Çünkü her kanun için ortalama 8'den fazla destek örnek alacak demektir. Bu ise istenilen miktarın 2 katından fazladır. Bununla birlikte benim kendi milliyetimden kaynaklanabilecek bir ön yargıyı giderebilmek için gösterdiğim gayreti muhtemelen muarızlarımın, özellikle Sümerologların kendikiler için göstereceğinden emin olamam. Eğer itirazda bulunacaklarsa, ki gerçek başka şekilde ortaya konulamayacağından, verdiğim kelimelerin bütününü ele almak gerekir. Yanlış varsa bu şahsi otoriteyle değil, benim Türk dili asıllı kelimeler için bile yaptığım gibi yazılı bir kaynakla aynı dil ve şekille tefsik edilmeleridir. Kalan bütün hususlarda vardığım sonuçları müdafaa edebilirim. Soru kimden gelirse gelsin. Osman Nedim Tuna 07.03.1989